Toprak bitiyor, yeni tarım başlıyor. Önümüzdeki yüzyılda tarım bildiğimiz yerden tamamen kopacak. Çünkü tarımın 3 temel direği aynı anda çöküyor. İklim, su ve toprak. 2050 yılında dünyada 10 milyara yakın insan olacak. Bugün ürettiğimizden %60 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Ama bunu üretecek alanımız azalıyor. Son 40 yılda tarım arazilerinin 1/3'ü erozyon, tuzlanma ve aşırı kullanım nedeniyle verimini kaybetti. İklim krizi bu tabloyu hızlandırıyor. Bir yanda aylar süren kuraklıklar, diğer yanda bir gecede bir yıllık yağışı bırakan seller. Artık çiftçinin en büyük düşmanı mevsimlerin kendisi. Ne zaman ekeceğini, ne zaman biçeceğini kestiremiyor. Ve su. Tarım bugün dünyadaki tatlı suyun %70'ini kullanıyor. Yeraltı suları çekiliyor, nehirler kuruyor. Önümüzdeki yüzyılda 1 kilo buğday üretmek için bugün harcadığımız suyu harcayamayacağız. O su artık yok. İşte bu yüzden topraksız tarım bir alternatif olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşüyor. Topraksız tarım dediğimizde aklımıza sadece serada marul gelmesin. Bu yeni bir üretim felsefesi. DK tarım fabrikaları düşünün. İstanbul'da bir binanın içinde hiç güneş ışığı görmeden, toprağa değmeden üretim yapılıyor. LED ışıklar altında 30 katlı raflarda marullar, çilekler, tıbbi bitkiler yetişiyor. Topraklı tarıma göre %95 daha az su kullanıyor. Çünkü su kapalı bir devrede dönüyor. Buharlaşmıyor, toprağa karışmıyor, israf olmuyor, bir damla su bitki tarafından kullanılana kadar sistemde kalıyor. Hidroponik sistemde bitki kökünü toprağa değil, besin açısından zenginleştirilmiş suya salıyor. Aeroponikte ise kökler havada asılı duruyor ve dakikada bir kez sis halinde besin püskürtülüyor. Bitki toprağı aramak için enerji harcamıyor, tüm enerjisini büyümeye veriyor. Bu yüzden bir marul tarlada 60 günde yetişirken burada 30 günde hasata geliyor. Ve mevsim yok, kar, don, dolu yok. Yılda 12 ay kesintisiz üretim var ama bu sadece bir başlangıç. Asıl kırılma laboratuvarda olacak. Bitkiler artık daha az suya ihtiyaç duyacak şekilde, daha fazla sıcağa dayanacak şekilde genetik olarak düzenlenecek. Sensörler her bitkinin kökündeki nemi, yaprağındaki stresi anlık ölçecek. Yapay zeka o bitkinin bugün ne kadar potasyuma, ne kadar ışığa ihtiyacı olduğunu hesaplayacak. Çiftçi artık tarlayı gezen kişi değil, veriyi yöneten kişi olacak. Önümüzdeki yüzyılda gıdamızın yarısı kırsalda değil, şehrin içinde üretilecek. Süpermarketin alt katında, apartmanın çatısında, eski bir fabrika binasında, tarla şehre taşınacak. İklim kriziyle birlikte su artık petrol kadar değerli olacak. Hatta daha değerli. Çünkü petrol olmadan yaşayabilirsiniz ama susuz ve gıdasız yaşayamazsınız. Önümüzdeki yüzyılda savaşlar su havzalarının etrafında çıkacak. Fırat, Dicle, Nil gibi nehirlerin geçtiği yerlerde tarım artık eskisi gibi yapılamayacak. Bu bölgelerde açık tarla tarımı intihar demek. Buharlaşma çok yüksek, suyu toprağa döktüğünüz an yarısı havaya gidiyor. Bu yüzden kapalı devre tarım şehirlerin su güvenliğini kurtaran en önemli teknoloji haline gelecek. Düşünün, geleneksel yöntemle 1 kilo domates için yaklaşık 210 litre su harcanıyor. Aynı domatesi topraksız bir serada 15 litreyle üretebiliyoruz. Aradaki fark bir ülkenin kaderini belirliyor. Topraksız tarım sadece su tasarrufu da değil, iklimden bağımsız. Dışarıda -10 derece de olsa, +50 derece de olsa, içeride hep bahar. Bu da gıda milliyetçiliğini bitirecek. Bugün Rusya buğdayı kestiğinde ekmek fiyatı artıyor. Yarın her ülke kendi dikey tarım fabrikasında kendi buğdayını, kendi proteinini üretebilecek. Ve protein meselesi. Önümüzdeki yüzyılda hayvancılık bugünkü haliyle kalamaz. 1 kilo dana eti üretmek için 15.000 litre su gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil, bu yüzden topraksız tarım protein üretimine de kayacak. Alg reaktörleri, mantar bazlı etler, laboratuvarda çoğaltılan bitkisel proteinler. Hepsi topraksız sistemlerde, kontrollü ortamlarda üretilecek. Elbette sorunlar var. Şu an dikey tarımın en büyük maliyeti enerji. LED'leri, pompaları, iklimlendirmeyi çalıştırmak için çok fazla elektriğe ihtiyaç var. Eğer bu elektriği fosil yakıtlardan alırsak, iklim krizini çözmek isterken daha da büyütürüz. Bu yüzden bu fabrikalar güneş ve rüzgarla entegre olmak zorunda. İkinci sorun, şu an her şeyi üretemiyoruz. Buğday, mısır, pirinç gibi temel karbonhidratları dikey tarımda üretmek hala çok pahalı. Şu an daha çok yapraklı bitkiler, çilek, domates gibi katma değeri yüksek ürünlerde karlı.
Ama tarih bize şunu gösteriyor. İlk bilgisayarlar bir odayı kaplıyordu ve sadece zenginler alabiliyordu. Bugün herkesin cebinde var. Topraksız tarım da aynı yolda. Maliyet her yıl düşüyor. Önümüzdeki yüzyılın sonunda soframıza baktığımızda iki şey göreceğiz. Tabağımızın yarısı geleneksel tarladan gelmeye devam edecek. Ama o tarlalar artık yapay zeka ile yönetilen, suyu damla damla veren akıllı tarlalar olacak. Diğer yarısı ise hiç toprak görmeden şehirde, fabrikada üretilmiş olacak. Ve o tabağın arkasında artık mevsimlerin insafı değil, insanın teknolojisi olacak. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın